Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye Discord eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzde Probot ile rank sistemi yani seviye sistemi nasıl yapabilirsiniz? Detaylı bir şekilde bugün bunun hakkında konuşacağız. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz daha fazla laf uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün bu videomuzda Probot ile rank sistemi yani seviye sistemi nasıl yapabilirsiniz? Detaylı bir şekilde bunun hakkında konuşacağız. Şimdi rank sistemi yani seviye sistemi nedir? Ondan sizlere kısaca bir bahsedeyim. Bunu bahsederken kendi Discord sunucumdan örnek vereceğim. Hemen isterseniz kendi Discord sunucumuza geçelim ve örneklerimizi kendi Discord sunucumdan vermeye başlayayım. Hemen şöyle Discord sunucumuza geliyoruz. Hemen burası benim kendi Discord sunucum arkadaşlar. Eğer yapamadığınız bir şeyler olursa bizim Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bizden yardım isteyebilirsiniz. Şu anda Discord sunucumuz 950 kişi. Bu videodan sonra inşallah böyle 1000 kişi olur arkadaşlar. Hepinizi buraya bekliyoruz. Yapamadığınız bir şey olursa arkadaşlarımızın bizden yardım istediği gibi siz de bizden yardım isteyebilirsiniz. Hemen isterseniz örneklerimizi vermeye başlayalım. Şimdi bizim rol bilgi diye bir odamız var. Oradan sizlere rank sistemiyle yani seviye sistemiyle ilgili örnekler vereceğim. Ve bu işlerin nasıl çalıştığını göstereceğim. Hemen başlayalım. Şimdi buradan rol bilgi odasına giriş yapıyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle birazcık yukarı çıkıyorum. Ve burada seviye ile alakalı roller diyor, görmüş olduğunuz gibi. Burada arkadaşlar işte yeni üye, konuşkan üye, hevesli üye diye bir sürü rol oluşturmuşuz görmüş olduğunuz gibi. Mesela burada demişim ki sunucumuzda 10. seviye olursanız rolü kazanırsınız demişim. Yani siz de böyle roller oluşturup seviye sistemi yapabilirsiniz. Şimdi mesela yeni üye 10. seviyede geliyormuş ya, mesela bakın kendime bakıyorum burada hemen. Bakın burada bana yeni üye vermiş. Mesela burada konuşkan üye 20 seviye. Bakın burada bana konuşkan üye vermiş. İşte hevesli üye 30. Hevesli üye gelmiş. İşte aktif üye, burada da aktif üye gibi gösteriyor arkadaşlar. Siz de böyle güzel sunucunuzda işte etkileşim yaratacak seviyeler, sistemler yapabilirsiniz yani. Bunları dediğim gibi detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi bugün Probot'la yapacağız bu sistemi. Ben kendi sunucumda M6 ile yapmıştım. M6'nın sistemi de güzel, Probot'un sistemi de güzel. Yani iki botu da seviyorum. Ama biz daha önceden M6'yı kullandığımız için M6'yı kullanıyoruz. Dediğim gibi Probot kötü değil, aksine daha güzel. Onu kullanmanızı tavsiye ederim. M6'nın çoğu şey premiumlu olduğu için size M6'nın şeyini gösteremeyeceğim. Seviye sistemini gösteremeyeceğim. Ama belki ileride yeniden ücretsiz olursa bunun videosunu çekebilirim. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce bir tane Discord sunucumuzu oluşturalım. Hemen şurada sol tarafta bulunan bir sunucu ekle ikonuna tıklıyoruz. Burada kendim oluşturayım. Burada benim ve arkadaşlarım için seçeneğini seçiyoruz ve buraya geliyoruz. Buraya Pro, Bot, Seviye ya da şöyle yazalım, Rank Sistemi diyelim. Yazamıyorum, kusura bakmayın. Şöyle Probot Rank Sistemi diye yazdım. Hemen böyle oluştur dedim ve yeni bir Discord sunucusu oluşturduk. Şimdi buraya klasik rollerimizi ayarlayalım. İşte kurucu, bot, üye diye rollerimizi oluşturalım. Hemen bunları oluşturup geliyorum. Evet arkadaşlar, klasik rollerimizi ayarladık. Kurucu, bot, üye diye rollerimizi ayarladık. Şimdi sırada botu sunucumuza davet etmek var. İsterseniz hemen ilk önce botu bir sunucumuza davet edelim. Hemen tarayıcımıza giriş yapıyoruz. Artı ikonuna tıklayıp buraya probot.io yazıyorsunuz ve enterlıyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Probot'un sitesine bizi atıyor. Böyle bir sitesi var arkadaşlar. Siz de bu siteye gelip botu davet edebilirsiniz. Bu botun paneli var arkadaşlar. Yani bu ayarlamaları panel üzerinden yapacağız. Yani bize gayet kolaylık sağlayacak. Hemen isterseniz devam edelim. Şimdi ilk önce Discord'a ekle butonunu tıklayarak bot sunucumuza bir davet edelim. Açılan pencerede Discord sunucumuza davet etmemiz gerekiyor. Hemen şöyle bir sunucu seç işaretine tıklayarak buradan sunucumuzu seçiyoruz. Hemen şöyle birazcık aşağı indikten sonra Probot Rank Sistemi diye böyle bir sunucu buldum. Hemen buna tıklıyorum ve davet ete tıklıyorum. Bu arada sunucunun ismi sizde farklı olabilir. Siz hangi sunucuya davet etmek istiyorsanız onu seçin. Buradaki ayarları ellemeyin. Yetkilendire tıklayın. Bot sunucunuza gelsin. Buradan ben bir insanın seçeneğine tıklıyorum ve botu sunucumuza davet ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bot şu anda bizi paneline attı. Şimdi burada ayarlamalar yapmadan önce bota rol verelim. Kendimize de rol verelim. Sonra devam edelim. Hemen burada genel yerine geliyorum yeniden. Yani Discord'umuza geliyoruz. Burada kendime kurucu rolü veriyorum. Burada bota bot rolü veriyorum. Şimdi yeniden sunucu ayarlarına girelim. Buradan rollere tıklayalım ve buradan Probot'un rolünü
en yukarıya alın arkadaşlar. Probot rolünü en yukarıya almanızda fayda var. Bu arada bu kadar çok da yukarı almanıza gerek yok. Mesela kurucunun altında olsa yine yeter. Zaten tek siz kurucu olacağınız için kurucunun altında olsa iyi olur. Böyle kaydedelim. Bot rolü her zaman yukarıda olacak arkadaşlar. Botların kendi rolleri. Daha sağlıklı çalışabilmesi için bunlar gereklidir arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra botun paneline giriş yapalım tekrardan. Burada arkadaşlar işlem yapmamızı istediğiniz sunucuyu buluyorsunuz. Bizim sunucumuz burası arkadaşlar. Hemen buraya tıklıyorum. Zaten gelmiş, yani tıklı olarak gelmiş. Burada başka sunucularınızdan da ayar yapabiliyorsunuz. Hemen burada görmüş olduğunuz gibi panelimiz burası. İşte buralarda istatistiklerinizi falan gösteriyor. Bizim için önemli olan yer seviye sistemi yeri arkadaşlar. Botun paneli Türkçe. İsterseniz botun bazı özelliklerini Türkçe hale getirebiliyorsunuz. Böyle seviye sistemi yerine tıkladım arkadaşlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi seviye sistemi ile alakalı yerler geldi. Bunları nasıl yapacaksınız hemen gösterelim. Burada arkadaşlar mesela seviye sistemi diye bir bölüm var. İlk önce buradan başlayalım, sonra alt kısma geliriz. XP kazandırmayan roller diye bir bölüm var arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Burası nedir? Ondan sizlere bahsedeyim. Şimdi sunucunuzda cezalı diye bir rol olur. Mesela mutet diye bir rol olur. Hani adamların seviye kazanmasını istemiyorsunuz. Hiçbir odadan mesajlaşmasını istemiyorsunuz. Mesajlaşsa bile XP gelmesini istemiyorsunuz. Bunu nasıl önlersiniz? Çok basit. Buraya gelip mesela üye rolümüzün cezalı, yani XP kazanmasını istemediğimiz rol olarak seçiyoruz. Ve bu arkadaşlar, bu rolümüz istediği kadar mesajlaşsın ama bu roldeki insanlara, arkadaşlarımıza kesinlikle ama kesinlikle XP vermeyecek. Böyle ayarlayarak bunları yapabilirsiniz. Ben şimdi kaldıracağım. Burada XP kazandırmaya kanallar diye bir seçeneğimiz var. Arkadaşlar işte sunucunuzda Ovabot gibi botlar olur, eğlence botları olur. Oralarda genelde döngüler çok hızlı olur, yani mesajlaşmalar çok hızlı olur. Normal bir chat'e göre. O yüzden hani böyle çok fazla XP kasabilirler. Bunun önüne geçmek için o kanalı buradan seçebilirsiniz. Biz de şu anda genel yeri olduğu için böyle geneli seçebiliyoruz. Siz de böyle seçerek bu kanallardan XP kazanmayı engelleyebilirsiniz. Bu kadar basit. Buraları da yaptıktan sonra hemen aşağıya geliyoruz. Şimdi yazı seviye atlama kanalı diye bir şeyimiz var. Bunu şimdi ilk önce bir kurmamız gerekiyor. Hemen Discord sunucumuza gelelim. Şuradan kanal oluştur diyelim. İşte seviye atladın diyelim. Atladın. Aynen. Şöyle bir kanal oluşturalım. Şimdi bunu buraya getirelim. Bu arada buraya bence mesaj yazılmasın. O yüzden izinler bölümüne geliyorum. Buradan mesaj göndererek kapatıyorum. Hemen kapattım. ESC'ye tıkladım. Tekrardan panele geliyorum. Şimdi hemen buraya devre dışı demişiz arkadaşlar. Bunu hemen tıklıyoruz. Buraya seviye atladığın yerine geliyoruz. Arkadaşlar bu arada yeni açmış olduğunuz işte odalar olsun, roller olsun, buraya gelmezse sayfayı yenileyin. Bunlara dikkat ederek ilerlerseniz güzel olur. Şimdi seviye atladığın kanalını seçtik. Bunu seçmemizin sebebi şu. Şimdi siz bunu seçtiğiniz zaman adam burada mesajlaşsın. Burada değil, genel sohbette. Mesela adam burada mesajlaştı diyelim. Seviye atladığın odasına mesaj gönderiyor. Eğer siz buradan değiştirmeseydiniz, yani mevcut kanal deseydiniz, adam diyelim başka bir kanalda sohbet ediyor. Mesela şöyle bir oda var diyelim. Bot komut diye bir oda var diyelim. Hemen oluştur diyorum. Bakın arkadaşlar, böyle bir oda var diyelim. Adam burada mesajlaşıyor. Seviye atladığı zaman seviye atlama mesajı buraya geliyor. Yani böyle istemezsiniz, yani böyle güzel olmaz bence. O yüzden böyle tek bir kanala atsa bence daha güzel olur. Şimdi devam edelim. Seviye atladı kanalını seçtik. Şimdi burada burayı istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Hani isterseniz emoji ekleyin. Yani hareketli emoji olur, normal emoji olur. İsterseniz bunları ekleyin işte. Güzel güzel yazabilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Ben burayı ellemeyeceğim. Tamamen size kalmış. İstediğinizi yapın. Bu bölüm böyle. Hemen aşağı iniyoruz. Bakın burada böyle bir komutlarımız var. Bunları da sizlere söyleyeyim. Burada işte #top, #rank diye bir komutlarımız var. Bu rank komutu işte size seviyenizi gösteriyor. İşte kaçıncı sırada olduğunuzu falan gösteriyor. Top da işte sunucunuzda bulunan işte liste arkadaşlar. Hani 1'den 10'a kadar liste olur ya. Hani kim üstün kim üstün değil, onları görebiliyorsunuz. Böyle bir sistem arkadaşlar bunlarda. Şimdi şurayı bir kaydedelim. Hemen değişiklikleri kaydet diyelim. Buralar bir bozulmasın. Hemen burada arkadaşlar şimdi seviye sistemimizin asıl yerine geldik. Şimdi burada seviye sistemimizi buradan ayarlayacağız. Yani burada rol ödülü ekle diye bölümden yapmaya başlayacağız. Şimdi hemen ilk önce sunucumuza tekrardan giriş yapalım. Buradan hemen sunucu ayarı, hemen buradan roller kısmına gelelim. Şimdi birkaç tane seviye rolü oluşturmamız gerekiyor. Hemen şöyle 3-4 tane oluşturalım. Mesela ben buraya 1. seviye diyelim. Mesela buraya gelip 2. seviye, buraya gelip 3. seviye, buraya gelip 4. seviye.
Siz de böyle yaparak seviyelerinizi oluşturabilirsiniz. Bu arada ben isim düşünmeyeceğim bu videoda. Hani birinci seviye, ikinci seviyede geçeceğim. Ama siz kendi sunucularınızda işte bizim yaptığınız gibi işte hevesli üye, yeni üye, konuşkan üye gibi isimler koyarak güzel gösterebilirsiniz. Bunlara isterseniz renk verebilirsiniz. Ben şu anda vermeyeceğim. Bunları böyle üyenin üstüne alabilirsiniz. Hani güzel gözükmesi açısından. Ama bu arada şöyle yaparsanız daha iyi olur sizin için. Yani şöyle olursa sıralama bakımından daha güzel olur. Şimdi burayı da değişiklikleri kaydet diyorum. Bu arada işte bu seviye rollerini yanında ayrı göstermesini istiyorsanız bu işareti işaretlemeyi unutmayın. Yani rolü alan üye geri kalan çevrim içi üyelerden ayrı göster işaretini işaretliyorsunuz. Sonra değişiklikleri kaydet diyerek kaydediyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi panele tekrardan gelelim. Burayı ilk önce bir yenileyelim. Yeni roller oluşturduğumuz için. Sonra buradan hemen yenilensin ve şöyle hemen gelsin arkadaşlar. Buradan aşağı iniyoruz. Rol ödülü ekle diyoruz. Hemen buradan birkaç tane daha ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani sanırsam istediğiniz kadar ekleyebiliyorsunuz. Buradan hemen ayarlayalım. Şimdi bakın arkadaşlar, burada yazı seviyesi, ses seviyesi de iki farklı seviye bölümü var görmüş olduğunuz gibi. İsterseniz insanlara işte mesajlaşarak seviye rolü verebilirsiniz. İsterseniz insanların sesli durarak seviye rolü almasını sağlayabilirsiniz. Siz diyorsanız abi ben sadece mesajlaşarak seviye alsınlar, mesajlaşarak rol alsınlar diyorsanız bunu sıfıra çekiyorsunuz. Eğer yazışarak değil de seste durarak XP almasını istiyorsanız bunları yazı seviyesini sıfıra, ses seviyesini 1'e getiriyorsunuz. Böylelikle bunları ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben birinci seviye, ikinci seviye diye ayarlayacağım için yazı seviyesini birinci seviyeye getiriyorum. Şimdi ödül rol bölümüne hemen tıklıyorum buradan. Oluşturmuş olduğumuz ilk rolü koyuyoruz. Yani ben birinci seviye ödül rolünü koyacağım. Böylelikle arkadaşlarımız birinci seviye olduğunda buna birinci seviye rolü verecek. Gayet basit. Bu arada Probot'ta mesela 7 dakika boyunca aralıksız mesajlaşırsa birinci seviye oluyormuş. Aynı mantıkta ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu tiki işaretlerseniz ne olacak? Hemen gösterelim kendi Discord sunucumuzdan. Hemen böyle gelelim. Şimdi arkadaşlar seviye atladığınızda bir önceki rolü kaldırması demek. Mesela burada görmüş olduğunuz gibi ben diyelim şu anda yeni üyeyim. Konuştum. Konuşkan üyeyi atladım. Konuşkan üyeyi atladığımız zaman yeni üye rolünü silmesidir bu. Hani biz bir önceki seviyeyi silmesi, arkadaşlarımızdan alması anlamına geliyor. Bunu açarsanız böyle bir şey olur ama sunucunuzda fazladan rol olmasını istiyorsanız, insanlarda fazladan rol gözüksün istiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Burada arkadaşlar DM'den mesaj at olayı var. Siz bunu aktif ettiğiniz zaman DM'den işte Berkay Discord sunucusunda işte birinci seviye olduğunuz gibi bir mesaj atıyor. Bunu da söyleyeyim dedim. Şimdi bunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hemen bunları ben bir ayarlayayım. Mesela bunu ikinci seviyede alsın. Bunu kapatıyorum. Buradan ikinci seviyeyi seçiyorum. Bunu açıyorum. Aynı şekilde bunu 3 yapıyorum. Bunu 0 yapıyorum. Bunu da buradan 3. seviye yapıp bunu seçiyorum. Mesela buradan rol ödülü ekle diyerek rollerimizi ekleyebilirsiniz. Yine bunu 4 yapıyorum. Bunu 0 yapıyorum. Bunu da 4. seviye olarak ekliyorum ve bunu açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi rol sistemimizi ayarlamış bulunmaktayız. Adam burada yaklaşık 2 saat aralıksız konuşursa 4 seviye olacakmış mesela. Kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bakalım en fazla maksimum ne kadar oluyormuş, hemen ona bir bakalım. Evet, maksimum yazı kanallarında 100 seviyeye kadar gelebiliyorsunuz. Bu da yaklaşık aralıksız 2 ay 1 hafta konuşması gerektiğini gösteriyor. Hemen ses seviyesine bakalım en fazla ne kadarmış. Burada da ses seviyesinde 5 ay 2 hafta boyunca aralıksız durması gerekiyormuş ki 100 seviye olsun. Yani siz de böyle rank sistemi oluşturabilirsiniz. Bunların hepsini yaptıktan sonra değişiklikleri kaydet butonuna tıklayabilirsiniz. Ve böylelikle artık rank sistemimiz oldu arkadaşlar. Sizlere bir tane daha uyarıda bulunmak istiyorum. Arkadaşlar bakın, kesinlikle ama kesinlikle roller kısmında Probot'un rolünün bunların üstünde olduğuna önem gösterin. Bakın, Probot'un rolü böyle genelde sizde aşağıda oluyor. Sonra Discord sunucumuza gelip abi benim sistemim çalışmıyor diyorsunuz. Bunları her sunucuda yapmak zorundasınız arkadaşlar. Her sunucuda da zaten yapıyoruz biz. Bunları böyle yukarı alın arkadaşlar. Sisteminiz sağlıklı çalışsın. Evet arkadaşlar, umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdi arkadaşlar burayı ben bir hızlandırayım. Hani seviye atladığını da sizlere göstereyim. Ayrıntılı bir şekilde görmüş olun. Şimdi ilk önce bir şöyle hemen bir dakika rank yazıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Probot bizim rank sistemimizi yazdı. Şimdi ben birazcık spam atayım. Seviye atlayayım, ondan sonra geleyim. Evet arkadaşlar, nereden baksanız 3-4 dakikadır aralıksız mesajlaşıyorum ama daha hani bu kadar seviye atladığımı söyleyebilirim.
hani sizlere daha ayrıntılı göstermek isterdim ama hani bayağı bir zamanımı alacak gibi görünüyor. Çünkü her mesajlaştığınızda ayrı bir XP veriyor. Hani burada spamı önlemek amacıyla her dakika ayrı XP'ler veriyor. Hani bu daha zorlayıcıdır. Ben sizlere göstermek istedim ama hani şurada da görmüş olduğunuz gibi zaten az önce hızlandırılmış bir şekilde izlemişsinizdir. Böyle bayağı bir mesaj yazdım yani sizlere göstermek amacıyla. Ama bu kadar yazı yazmama rağmen hala seviye atlayamadım görmüş olduğunuz gibi. Yani siz de böyle gayet kaliteli bir şekilde seviye sistemi yani rank sistemi yapabilirsiniz. Umarım videomuz sizler için yararlı olmuştur. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.